Samsung Tab S6 Lite inceleme ve uzun kullanım testine hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce size bu videoyu nasıl hazırladığımı söylemek isterim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi notlarımı aldım ki bu not alırımı benim için çok önemliydi. Son derece objektif ve gerçekçi bir bakış açısıyla yazmaya çalıştım. O zaman hazırsanız ilk sorumuz geliyor. 2020 yılında çıkan bir tablet 2021 şartlarına göre nasıl bir performans verebilir ve mobil oyuncu birisi tablet ile oyun oynayabilir mi? Cevap son derece basit bir şekilde evet. Görmüş olduğunuz gibi PUBG, Call of Duty ve arkasından da Wild Rift oynadım ve tablet oldukça performanslı ve pilini dengeli bir şekilde kullanarak oldukça güzel bir iş başardı. Dolayısıyla ilk iki sorumuzun cevabı kesinlikle evet.
Fotoğraf konusuna gelince kesinlikle fotoğraf da montajlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi renk de yapabilirsiniz. Ben bu iş için en iyi Snapseed'in olduğunu düşünüyorum. Hatta bakın buradaki görmüş olduğunuz bütün fotoğrafları buradan yaptım. Mesela açalım. Atıyorum. Buna bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi buradaki pek çok fotoğrafı bu tablette montajladım. Bunun gibi mesela. Bu fotoğrafları genel olarak paylaştığım bir Instagram sayfam var. Onu da gene buraya. Tabi bunların hepsinin aşağıda linki var. Oradan gidip bakabilirsiniz. Kendi gözünüzle de görmüş olursunuz böylelikle. Bakın mesela normalde böyle bir fotoğrafı Snapseed'le bu hale getirdim. Yani son derece basit. Ayrıyeten Lightroom, Photoshop Express gibi pek çok uygulamayı da siz kullanabilirsiniz. Bir diğer sorumuz, bu tabletle video montajlanır mı? Tabii ki de montajlanır, hatta son derece de güzel yapılır. Burada CapCut'ta benim eski bir videom vardı ve o videoyu işte bu tablette montajlamıştım. Tabii bu eski videoları sildim tablette yer kalsın diye. Ancak o videoyu izlemek için burada çıkan kanala gidebilirsiniz. Orada o videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca de burada görmüş olduğunuz gibi birkaç TikTok videosunu telefonumda çekip bu tablette montajladım. TikTok kanalıma da buradan gene gidebilirsiniz. Gelelim bir diğer soruya. Ekrana yazmak ile kağıda yazmak aynı şey midir? Yani tabii ki de değildir arkadaşlar. Ancak bu kalemle tablete yazmak son derece basit, son derece keyifli bir şey. Mesela normal kalemi tuttuğunuz gibi tutup elinizi tablete koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde yazmaz. Sadece böyle hareket eder. Bazen böyle çok saçmalarsanız. Elinizi koyduktan sonra istediğinizi yazabilirsiniz. Elinizi kaldırmadan. Yani illa böyle elimi kaldırayım böyle yazmak için kasmanıza gerek yok. Çünkü bu tabletlerde iki tane ekran vardır. Birincisi bizim dokunmamızı algılar. Kapasitif bir ekran. İkinci ekranda bu kalemin ucuna anlayacak şekilde özel olarak üretilmiş bir ekran. O yüzden zaten bir Apple Pencil'la Samsung tablette yazı yazamıyoruz. Aynı şekilde bir S Pen'le de iPad'lere yazı yazamıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Mesela yazarken duyuyor musunuz? Kağıda yazar gibi hışır hışır sesler çıkartıyor. Dolayısıyla gayet güzel yani. Yazım çok da iyi değildir ama gayet güzel. Bence kağıda yazmaktan çok daha güzel. Çünkü zaten bir kere israf etmemiş oluyorsunuz kağıdı. Mesela burada kalem için ayrı para veriyorsunuz. Ondan sonra bu kalemin mürekkebi bitiyor. Ondan sonra bir daha bir mürekkep almak için istiyorsunuz. Burada mesela yazıyorsun. Aa yanlış yazdım diyorsun. Ondan sonra atıyorsun. Gidiyor güzelim kağıt. Ama burada aynı şey söz konusu bile değil. Yazarsın burada. Aa bu gereksiz dersin mesela. Buradaki tuşa böyle basılı tutarak silersin ve gider. İstediğini silebilirsin bu şekilde. Ancak aynı şey bu kağıtlar için geçerli değil ne yazık ki. Dolayısıyla kesinlikle kağıda yazmanın devri bence artık bitmeli. Her şey böyle dijital ortamda olmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla telefonun kutusundan şarj aletini çıkarmakla, kulaklık çıkarmakla çevre dostu olunmuyor bence. Bu tip atılımlar yapılarak çevreye daha çok fayda sağlayabiliriz bence. Şimdiki sorumuz, DeX modu söylenilen kadar iyi mi? Ve DeX modu bir laptopa karşı ne tür bir performans sağlayacak ona bakacağız. Burada
Asus'un muhteşem bir oyuncu laptopu var aslında. Bu oyun için kullanılıyor. İsterseniz açalım. Görmüş olduğunuz gibi donanımlarını yazıyorum ekrana. Siz de oradan bakabilirsiniz. Şimdi ikisini bir yan yana getirelim. Ve bakalım hangisi daha çabuk açılacak. 1, 2, 3. Çok yakın. Evet, neredeyse başa baş, ancak bir 3 saniye farkla DeX modu açıldı. Şimdi isterseniz DeX moduna bir bakalım. Ancak ben bundan bir önceki videomda DeX modunu size daha ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Dolayısıyla çok böyle üzerine durmadan, çok böyle soft bir şekilde, yok, çok basit bir şekilde hemen aktarıp görmüş olduğunuz gibi standart laptop moduna geçti. Bu aşağıda bildirim panellerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi buradan hızlı ayarlara ve bildirimlere bakabiliyoruz. Onun dışında arda arda uygulama açabiliyorsunuz. Mesela buraya bunu YouTube'u açıp, buraya Google Play Store'u açıp, buraya Google'ın kendisini açabiliyorsunuz. Arka arkaya bir sürü sayfa. Buraya galeri, Discord, Notion falan bir sürü açabiliyorsunuz. 4 GB RAM'imiz olduğu için de bunların altından çok kolay bir şekilde kalkıyor tabletimiz. Yani bu DeX modu sayesinde, ben size DeX modu videosunda demiştim, laptopa artık çok fazla bir gerek kalmadı. Ancak diyor olabilirsiniz, mesela ben oyun oynamak istiyorum, ben bir oyuncuyum. Ee, Google Play Store'da olmayan oyunlar, mesela e, LoL hadi bir şekilde Wild Rift olarak geldi. Ancak ben Valorant oynamak istiyorum. Ya da ne bileyim Just Cause oynamak istiyorum. Ben bu tablette Cyberpunk oynamak istiyorum diyebilirsiniz. Bunun içinse cevabımız GeForce Now. GeForce Now hakkında daha fazla bilgi e, başka bir videoda gelecek. Hatta GeForce Now'dan kod isteyeceğim. Belki GeForce Now bize sponsor olur bir sonraki videolarımızda. Ancak şu an GeForce Now diye bir güzelliğin olduğunu bilin. Onun dışında diye olabilirsiniz, ben laptopumu alacağım, yazılım öğreneceğim ya. Ben yazılımcıyım, ben kod yazmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunun içinse hemen şuradan bir sürü görmüş olduğunuz gibi sizler için yazılım öğreten uygulama indirdim. CodeMuray, Grasshopper, Programming Hub ve Solo Learn. Bunlarla ben çok fazla yazılım bilgim olmadığı için çok fazla bir bilgi veremeyeceğim size, ama internetten araştırıp daha fazla uygulama indirebilirsiniz. Ayrıca bir önceki videoda bahsettiğim gibi bu bir Android cihaz ve Android cihazda APK denen bir güzellik var. Bu cihaza ROM atabilirsiniz, root yapabilirsiniz. Bildiğiniz bu tableti bu bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Yani bunun, ben çok fazla hakkında bilgim yok bu işlerin nasıl yürüdüğüne dair, ancak böyle bir şey olduğunu adım gibi biliyorum. Dolayısıyla DeX modu bir laptop yerine geçebilir mi? Evet, bence kesinlikle geçebilir. Hatta bu tabletin daha üst modellerinde, işte Tab S6, S7 Plus var mesela şu an. İçerisinde Snapdragon 865 var ve çok iyi bir işlemcisi var. Yani bu dediklerimi çok rahat bir şekilde o tablette yapabilirsiniz. Daha fazlasını da yapabilirsiniz. Şimdi gelelim kameraya. Bu tabletin kamerasıyla güzel fotoğraf veya video çekilebilir mi? Öncelikle sizin de tahmin edeceğiniz üzere e, tableti cebinizden ya da çantanızdan çıkartıp video ya da fotoğraf çekmek oldukça zor. Telefonunuz varsa hele ki. Ancak evet, fotoğraf ve video çekilebilir. Hatta size göstereyim isterseniz hemen.
Burada ön kameramızda 1080p 30 fps veya 720p 30 fps video çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu iş arka kamera için de geçerli. Maksimum 30 fps oluyor. Ancak telefonunuzun yanına bir yardımcı kamera olarak da kullanabiliyorsunuz ya da bir harici monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız bir beğeninizi atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.